Merhaba arkadaşlar, Zagi'nin Dünyası yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber güzel olduğu kadar ilginç de olan Atomic Heart'ın hikayesini ele alacağız ve bu oyun hakkında konuşacağız. Atomic Heart'ın yani diğer adıyla Sovyet Bioshock'un hikayesinde çözülmesi gereken çok şey var ve biz hepsini ele almaya çalışıyoruz. Bu oyunda gerçekten güzel Bioshock göndermeleri de var. Bu göndermeleri kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Atomic Heart, uygun şekilde garip ve karmaşık bir hikayeye sahip ilginç bir oyun. Polimer adı verilen gizemli bir bileşiğin yardımıyla ulusun gelişmiş robot teknolojisinde ustalaştığı alternatif tarih 1950'lerde gelişen bir Sovyetler Birliği'nde geçen oyun. Sizi robotların çılgına döndüğü bilim enstitüsü, tesis 3826'da meydana gelen bir felaketi durdurmakla görevlendirilen özel bir ajan olan binbaşı Sergey Nechaev'in veya P3'ün yerine koyuyor. Videonun bu dakikasından itibaren bu arkadaşa sürekli P3 diyeceğiz, haberiniz olsun. Kaçınılmaz olarak olay örgüsü ihanet, komplolar, bilim kurgu çılgınlığı ve çok sayıda özel isimden oluşan zengin bir çorba. Sonunda kendinizi oyunun sürekli kafası karışık kahramanı kadar karışık hissedebilirsiniz. Bu yüzden ben de olan biten tüm temel şeyleri açıklamak için buradayım. Her bir hikaye bölümünü değil, sadece kilit olanları ve büyük dönüşleri inceleyeceğiz. Oyunda belirsiz, muğlak ve kafa karıştırıcı anlara odaklanarak tüm bunların ne anlama geldiğini daha net bir şekilde anlamanıza yardımcı olacağız. Çözülmesi gereken çok şey olduğundan Atomic Heart'ın sonları için özel olarak ayrı bir video daha olacak. Bu arada bu videonun bol bol spoiler içerdiğini ve oyunun detaylarına girdiğini söylemeden geçmeyelim. Eğer oyunu oynamayı düşünüyorsanız oynadıktan sonra da bu videoyu izleyebilirsiniz. Atomic Heart. Oyun P3'ün insanların robotlar üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlamak ve ağır işlerin otomasyonunu daha da iyileştirmek için tasarlanmış bir sinir ağı olan Kolektif 2.0'ın lansmanını kutlamak için toplanan insan kalabalığının arasından geçtiği ve insanlara istedikleri yaratıcı veya akademik uğraşları sürdürmeleri için daha fazla zaman bıraktığı muhteşem bir sekansla açılıyor. Ancak kutlamaların tam ortasında bir felaket yaşanıyor. Robotlar arızalanıyor ve tesis 3826'nın etrafındaki insanları öldürmeye başlıyor. P3, tesisi yöneten ve polimer maddesini keşfeden ve daha sonra polimeri insan vücuduna enjekte etmenin bir yolunu bularak insanların robotları zihinlerinin gücüyle kontrol etmelerine ve anında büyük miktarda bilgi öğrenmelerine olanak tanıyan, uzun zamandır arkadaşı ve amiri olan Dmitri Sechenov ile buluşuyor. Sechenov, P3'ten robot felaketinden sorumlu olduğuna inandığı Viktor Petrov adında bir adamın izini sürmesini ve kafasını almasını istiyor. Petrov kolektifte baş mühendis olarak görev yapıyor ve gerçekten de robotların arızalanmasına ve insanlara saldırmaya başlamasına neden oluyor. P3 sonunda Petrov'un başı kesilmiş cesedini buluyor. Ancak sonra Petrov kendi ölümünü sahnelediği, böylece tesis 3826'daki olayı ve Sechenov'un gerçek planları olduğuna inandığı şeyi dünyaya duyurmak için biraz zaman kazanabileceğini anlıyoruz. Petrov'un buradaki suç ortağı onları engellemek için orada olduğunu bilmeden oyunun başlarında P3'ü kurtaran ortağı Doktor Larissa. Robot felaketiyle ilgili haberlerinin tesisten sızmaması için çaresiz kalan Sovyet hükümeti neler olup bittiğini öğrenmesi için Yevgeni Molotov'u bir müfreze ile birlikte gönderiyor. Molotov'la buluşan P3 bayılıyor ve garip bir rüya alemine giriyor. Ardından uyandığında Sechenov'un başına dikildiğini, Molotov ve korumaların öldüğünü görüyor. Sechenov, robotik ikiz korumalarıyla birlikte Molotov'un cesedini kırmızı polimer dolu bir fıçıya daldırarak parçalıyor. Bu madde sadece ceset imhası için iyi olmakla kalmıyor, aynı zamanda kişinin bilincini koruyarak Sechenov'un onun bilgisine erişmesine veya onu teknolojiyle bütünleştirmesine olanak tanıyan ek bir avantaja sahip aslında. P3'ün yapay zekalı yoldaş eldiveni Charles bu şekilde ortaya çıkmıştı. Daha sonra onun aslında Sechenov'un gizemli bir şekilde ölen bilim adamı arkadaşı Chariton Zakirov'un korunmuş bilinci olduğunu da öğreniyoruz. Bu noktada Sechenov için işler oldukça kötü görünüyor. Ancak hikayenin tamamı bu değil. Atomic Heart'ın ateşli robo ikizleri. 2023'ün Lady D'si. Kime güvenebilirsiniz? Bu arada Charles, P3'ün içine Sechenov'un gerçek niyetleri hakkında şüpheler ekmeye başlıyor. P3'ün safça düşündüğü gibi Kolektif 2.0'ın herkesi eşit yapmayacağını, aslında Kolektif 2.0 için alfa, beta ve gamma konektörlerine dayanan bir güç hiyerarşisi olacağını açıklıyor. Sadece Sechenov'un alfa konektörle erişimi oluyor ve bu da onu ağ üzerindeki herkesten daha yüksek bir kontrol seviyesi sağlıyor. Charles, P3'ün beta konektör halkalarını atmaya ikna ediyor ve yanlış ellere geçmeleri halinde feci sonuçlar doğuracağını iddia ediyor. Sonunda bu konektörlerin P3 ile 2. Dünya Savaşı sırasında ölen eşi ve ajan arkadaşı Katya'nın evlilik yüzükleri olduğunu öğreniyoruz. Görünüşe göre Sechenov bu ikilinin sisteme ayrıcalıklı erişimi olan uygulayıcılar olmasını istemişti. Sechenov'a göre plan, Kolektif 2.0'ın kuralları oluşturduktan sonra alfa bağlayıcıyı yok etmektir. Sonuçta her şeyin kurulumunu denetleyen birinin olması gerekir. Böylece sistem içinde herkes gerçekten eşit hale
gelecektir. Sonunda P3 Petrov'un izini bir tiyatroda buluyor ve artık delirmiş olan Petrov garip bir şekilde ölümcül bir sahne dekoruyla başının kesilmesine izin vermeden önce Sechenov'un gerçek planlarını açıklıyor. Sechenov'un gerçek planının robotları Sovyet hükümetiyle işbirliği içinde Atomic Heart adlı bir şeyi hayata geçirmek için kullanmak olduğu ortaya çıkıyor. Bu plan robotları ABD'deki şirketlere ve kurumlara satmayı, ardından da ülkeyi içeriden yok etmek için gizlice yerleşik savaş modlarını etkinleştirmeyi içermektedir. Bu, Molotov'un felaket haberlerinin susturulması için neden bu kadar çaresiz olduğunu açıklıyor. Çünkü bu konuda Batı'da bir haber çıkarsa Atomic Heart planı mahvolacaktı. Petrov gerçekten de oyuna savaştığınız robo isyanına neden olsa da görünüşte sivil olan robotlara savaş modunu ilk etapta yerleştiren Sechenov'du. Ve şimdi nedenini biliyoruz. Ancak P3 kolay ikna olmaz ve Sechenov için çalışmaya devam eder. Petrov'un kafasını Sechenov için geri alır ve içindeki bilgileri robotların savaş modunu devre dışı bırakmak için kullanır. Zakharov'un zihin kontrol implantı. Oyunun Bioshock'a yaptığı en bariz gönderme de Doktor Larissa'yı sizi bir deniz fenerinin içinde gizli bir asansöre bindirerek Bioshock'un açılış sekansını andıran bir müzikle tamamlanan Academy of Consequences adlı bir sualtı tesisine götürüyor. Burası kolektif için kabus gibi bir denek hapishanesi. Ölmemiş olanlar Limbo adı verilen P3 olarak Molotov'un ölümünden önce de deneyimlediğimiz uyanık rüya benzeri bir durumda sıkışıp kalmışlardır. Bu arada buradan Limbo oyununa da selam olsun. Bu noktada P3, ajanın bilincini hayali dünyaya gönderirken bedenini bir ölüm makinesine dönüştüren bir implant olan Voş kodunda kolektif 2.0'a entegre edilmek istendiğini ve tüm nüfusu bu kadere boyun eğdireceğini öğrenir. Sechenov'un 2. Dünya Savaşı sırasında aldığı ciddi beyin hasarlarını tedavi ederken Voş kodu P3'ü yerleştirdiğini öğreniyoruz. Bu, görünüşte P3'ün TSSB'sini engellemek ve beyin fonksiyonlarını iyileştirmesine yardımcı olmak içindi. Ancak gerçekte savaş sırasında ölen karısı Katya ile ilgili anılarını yok etti ve görünüşe göre onu tamamen Sechenov'un kontrolü altına soktu. Mode on command. I'd like to add that I am strong. Atomic Heart planı ile birlikte bu zihin kontrol implantı kolektif 2.0'ın bir başka gizli yönüdür ve Sechenov'un daha da kötü görülmesini sağlar. Bu noktada Yevgeny Molotov ve korumalarını öldürenin Araf'taki P3 olduğunu ve kısa bir süre sonra P3'ün tekrar Araf'a girerek Doktor Larissa'yı öldürdüğünü anlayabiliriz. Ancak sonunda kolektif 2.0'ın zihin kontrolü özelliğini yaratanın aslında Sechenov'un bilim adamı arkadaşı Chariton Zakharov olduğunu ve aslında P3'ün limbo bayılmalarına neden olanın Zakharov olduğunu öğreneceğiz. Charles'ın sonunda öğrendiğimiz üzere Sechenov'unkinden çok daha haince amaçları vardır. You messed with my head. You wiped my memory. Am I a toy to you like those other people connected to Collective? Who the Atomic Heart sonları. Kolektif 2.0'ın gerçek doğasını öğrendikten sonra P3, Sechenov ile karargahında yüzleşmeye gider. Oraya oyun boyunca birkaç kez aralıklı olarak görünen emekli bir gizli ajan olan büyükanne Zina'nın mekanik uçan evine götürülür. Bu karşılaşmada Zina, P3'ün ölen karısı Katya'nın annesi olduğunu açıklar. Zina, P3'e Sechenov ile işi bitirmesi için yalvarır. Ancak P3'ün şüpheleri vardır ve bu noktada oyuncunun ne yapacağına dair bir seçeneği vardır. Bu da iki farklı sondan biriyle sonuçlanır. Şimdi, Atomic Heart'ın sonları kendi türünde karmaşıktır. Bu nedenle Atomic Heart'ın sonlarını ve bunları nasıl açabileceğinizi açıklayan ayrı bir video yapacağım. Tabii ki bu videoya yeteri kadar yorum ve beğeni gelirse. Neyse efendim, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Her zaman söylediğimiz gibi oyun oynayın ve hayattan zevk alın. Video bitti. Bye bye. What in the actual living fuck is this?